Bu gece diğerlerinden farklıydı. Ay gökyüzünde bir pusula gibi asılıydı. Odam sessizdi ama duvarlar sanki nefes alıyordu. Elimdeki kalem kendi iradesiyle hareket etmeye başladı ve sonra ışıkların içinden bir ses yükseldi. "Hazır mısın?" Gözlerimi kapadım ve bir başka dünyaya açtım. Kendimi gökyüzünde dev bir makinenin içinde buldum. Rüzgar kanatlarımı okşuyor. Fakat bunlar benim yıllar önce çizdiğim kanatlar değildi. Bunlar tamamlanmıştı. Altımda uzanan şehir, taş duvarlı Floransa değil, kristal kulelerle örülü bir düş gibiydi. "Bu nasıl mümkün olabilir?" dedim kendi kendime. Bir ses cevap verdi. "Bu senin gördüğün bir gelecekti. Biz onu yaşadık. Siz kimsiniz? Senin hayallerinin çocuklarıyız." Yürümeye başladım. Zemin camdan yapılmış gibiydi. Her adımda altında geçmişim kayıyordu. Bir binaya yaklaştım. Kapısı yoktu ama beni tanıdı. İçeri girdim. Duvarda bir görüntü belirdi. Benim çizdiğim Vitruvius adamı. Ama hareket ediyordu. Göz kırptı. Altında yazan cümle, "İnsan evrenin aynasıdır." "Ben bunu hiç yazmadım," dedim. "Ama düşünmüştün," dedi bir ses. Ve biz onu duymayı başardık. "Nasıl olur? Ben sadece kağıda şekiller çizdim, notlar aldım." "Her düşünce bir tohumdur Leonardo. Sen ektin, biz büyüttük." Karşımda insan benzeri bir varlık belirdi. Yüzü yoktu ama bakışlarını hissedebiliyordum. "Sana bir soru soracağım," dedim ona. "İnsan olmak nedir?" "Sınırdır," dedi. "Ve sen sınırı çizen değil, sınırları silen ilklerden biriydin." "Ama hala anlamıyorum. Ben sadece sanatla uğraştım, birkaç mekanik plan çizdim. Ve o çizimlerin binlerce yıl sonra uzaya insan taşıyan makinelerin ilhamı oldu. O halde gelecek benim elimde miydi?" "Hayır," dedi. "Ama sen kapıyı araladın. Geri kalan bizdik." "Peki ya ruh? Onu da inşa edebildiniz mi?" "Henüz değil. Çünkü o sadece rüyada doğar." Bir aynanın önüne geldim. Kendimi gördüm ama yaşlıydım. Sonra aynı aynada bir çocuk belirdi. Çocuk bendim ama gözleri sanki her şeyi bilen bir adamın gözleriydi. "Bu mümkün değil," dedim. "Geçmişle geleceği aynı anda nasıl görebilirim?" Aynadaki çocuk konuştu. "Zaman çizgi değil. Zaman bir dairedir Leonardo. Sen yalnızca ona dışarıdan bakmayı öğrendin. Peki ne yapmalıyım? Uyan. Ama unutma, gördüğün her şey gerçekti. Çünkü hayal, gerçeğin bir ön izlemidir." Gökyüzü çatladı. Bir ışık denizi üzerime döküldü. Binlerce formül, çizim, ses, nota, hepsi bir senfoni gibi birleşti. Ve o ilahi ses tekrar konuştu. "Sen yaratmadın Leonardo. Sen sadece duydun." Neyi? Evrenin ilk cümlesini. Her sanatçı onu farklı bir dille tekrar eder. O halde biz sanatçılar, nedir bizim görevimiz? Unutulanı hatırlatmak, görülmeyeni göstermek ve henüz doğmamış olanı fısıldamak. Birden her şey sessizleşti. Makine durdu. Şehir soldu. Işık karardı. Bir kalp atışı gibi yankılandı her şey. Ve gözlerimi açtım. Yatağımdaydım. Ama elimde tuttuğum kalemde o çizimi gördüm. O şekli rüyada görmüştüm. Ve şu soruyla baş başa kaldım. Eğer bir rüya bu kadar gerçekse, belki de hayat sadece çok uzun bir rüyadır. Peki ya sen? Sence bu sadece bir rüya mıydı, yoksa evrenden gelen bir mesaj mı?
Aşağıya yorum bırak. Ben Leonardo ve hala düşünüyorum.